8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Sabah sabah sizin enerjinizle çok güzel açıyoruz. Teşekkür ederim. Bugün yine çok güzel konularımız var. Evet. Hemen onlarla başlamak istiyorum. Hiçbir seyircimizi bekletmek istemiyorum Tamam. hocam. Antiinflamatuar beslenme nedir ve ne işe yarar? Bu konu bir önceki konuştuğumuz konunun devamı niteliğinde genel olarak. Sadece işte bir beslenme tarzlarına isimler veriliyor. Şu anda böyle bir moda var ama bu gerçekten çok önemli bir beslenme sistemi. Vücudumuzdaki bütün hastalıklar aslına baktığımızda bir inflamasyondan kaynaklıdır. Yani iltihap diyebiliriz halk diliyle. İltihaplanmadan kaynaklıdır. Bunun içerisine kanseri koyabiliriz, otoimmün hastalıkları koyabiliriz, bütün bağışıklık sistemindeki hastalıkları koyabiliriz. Alzheimer, Parkinson, özellikle mesela bana çok gelen romatizma şikayetleri, eklem iltihapları, kronik, bunlar çok kronik hastalıklar olarak yaşıyorlar ve gerçekten fibromiyalji, toplum o kadar bununla ilgili sorun yaşıyor ki ya benim şu anda en çok uğraştığım konulardan birisi diyebilirim bu eklem iltihapları. Şimdi bu kadar hastalığın, daha doğrusu neredeyse tüm her şeyin, hatta bizim anksiyetelerimiz, ruh sağlığımız da dahil Oraya olmak kadar üzere. ilerleyen bir durum değil mi hocam? Hepsi yani inflamasyonlardan kaynaklı. Yani bizim sistemimizin artık çalışmasında pas tutması gibi diyebiliriz yani vücudumuzun yapısında pas tutması gibi diyebiliriz kaba tabirle. Bu beslenme sistemiyle bunlardan kurtulmak mümkün oluyor. O yüzden ben gerçekten çok önemsiyorum bunu. Bir önceki programda bahsetmiş olduğum gene kazein, lektin, gluten gibi konu başlıkları tekrar yani burada da devamı niteliğinde. Bu hastalar da mı aynı şekilde hiçbir şey yiyemiyorlar? Evet, evet hiçbir şey yemeyecekler. Çünkü bu yediğimiz şeyler bu inflamasyonlara sebebiyet verebiliyor. Kimisinde bir tanesi veriyor, kimisinde hepsi veriyor. Ama genel olarak işte buna başka bir sistemde eliminasyon beslenmesi de deniyor. Yani tamamını çıkartıp ondan sonra kademeli eklemek şeklinde bir sistem yapılıyor. Ama ben kendi işimde garantiye almak adına bugüne kadar da görmüş olduğum yani onlarca belki 100'ün üzerinde kişi de bu tarz bir beslenme sistemiyle başarı elde etmiş durumdayız. Bunun hepsini bertaraf ederek daha rahat sonuç alacağımızı söyleyebilirim. Bunları çıkarttığımızda mesela ben örnek vereyim. Yani fibromiyalajiniz var sizin. Her yerimiz ağrıyor. Evet, her yerimiz ağrıyor bizim. Şimdi böyle bir durum varsa ben hemen kabataslak seyircilere de örnek vereyim. Lütfen. Bu saymış olduğum şeyleri çıkarttığımızda hayatımızdan ben onlara sadece şunu söylüyorum. Yaşları kaç olursa olsun 3 ay sonra bunların azaldığını net görecekler. Yani bu kadar da iddialı konuşuyorum. Beslenmeyle yani. bu kadar alakalı hocam. Evet. Yani bugüne kadar edindiğim tecrübeler yani 80 yaşında, 90 yaşında çalıştığım insanlar oldu. Ama 20 yaşında çalıştığım insanlar da oldu. Çoğunluğu 60 yaş üzeri insanlar ve gördüğüm ne kadar ağır durumu olursa olsun 3 ayda bunun etkisini hep görmeye başladık çok şükür. O zaman şimdi sizden madem bu kadar güzel sonuçlar var, o besinleri, o vitaminleri nelerse bunlar, hadi gelin bir daha tekrar sayalım hocam. Evet. Şimdi burada madem vitamin dedik şunu da katalım işin içine. Bu hastalıklardan, daha önce saymış olduğum hastalıklardan bir tanesine sahibiz. İşte bunun üzerine Parkinson, Alzheimer, sedef, egzama hepsini koyabiliriz yani. Bunların hepsi inflamasyon kaynaklı hastalıklar. Eklem hastalıkları, işte romatizma, kas hastalıkları hepsi inflamasyona bağlı. Burada antiinflamatuar beslenme sistemi uygularsak bundan eğer bunu kaçak yapmayacağız ama onu söyleyeyim. Kaçaksız olacak bu. Kaçaksız yapacaksınız. 2 öğün besleneceksiniz. Bol suyunuzu içeceksiniz. İdrar şeffafa yakın çıkacak. Bununla birlikte daha önce saymış olduğum gluten, kazein, lektin ve bunun dışında şeker yani tahıl ürünleri, süt ürünleri, kuru baklagiller bunları bertaraf edeceğiz. Mevsim sebzeleriyle besleneceğiz.
Burada şekeri zaten nişasta bazlı Evet. şeker, patates ve pirinci de Onları dahil da, çıkartacağız. evet. Burada ne kullanabiliriz? İşte kinoa, yani tahıl ürünü olarak ne kullanabiliriz? Kinoa, kara buğday, yani bunlar aslında tam tahıl ürünü diye de geçmiyor ama kinoa ve kara buğday kullanabiliriz. Bunlar çok sağlıklı Chia tohumu karbonhidratlar. için ne düşünüyorsunuz İlyas Hocam? Kesinlikle o da okeydir. Bunlar sağlıklı karbonhidratlar, lif değerleri, yani diyet Çok lif daha değerleri yüksek, çok değil yüksek. Bağırsak faaliyetleri için çok yararlı. Bunları tüketebiliriz. Bununla birlikte mutlaka hareketsiz bir yaşamımız olmayacak. Hareket edeceğiz. Böyle bir Peki. şey yok. Ben bütün gün çalışırken hareket ediyorum zaten İlyas Hocam. Bunun daha fazla hareketi mi olur? Özellikle ev hanımları, ben mesela temizlik yapıyorum. Değil. Süreklilik arz eden bir hareket yapacağız. Yani Evet. bunda nedir bundan kastım? Günde 7.000 adım, 10.000 adım, yani 8.000 adım ama günde bir yürüyüş yapacağız. 30 dakikalık açık bir alanda güzel tempolu bir yürüyüşten bahsediyorsunuz aslında. Ben temposuza da razıyım. Yani. Tempolu yapmalarına gerek hocam yok. ya. Temposuza da razıyım. Yürüyüş yapmaları şart. Bununla birlikte bir de en çok sorulan sorulara hemen onu da bir ekleyeyim. Supplement kullanımı, yani gıda takviyesi. İşte vitamin diyelim daha doğrusu. Evet. Halk diliyle. Biz ne vitamin kullanacağız hocam? Ya da bu vitaminler, işte biz bunları dışarıdan yiyerek almalıyız. Niye biz bunları dışarıdan Evet. alıyoruz? Şimdi bilimin söylediği bir şey var. Biz bunları dışarıdan alma imkanımız varsa ve bizim olması gereken kan değerlerinde bunlar yoksa bunu dışarıdan alacaksın. Yani bunu şu anda hiçbir şekilde yiyerek alma ihtimali yok. Hiçbir insanın Evet. yok. Ben de dahil olmak üzere. Şöyle aslında hocam, bir C vitamini kapsülünün yaklaşık 5 kilo oturup portakal yemeyle eşit. Bir insan 5 kilo oturup portakal yemeyeceği için o aslında tamamıyla oradaki vitamini vücudumuza entegre etmesi. Evet, bununla ilgili hemen bir dipnot söyleyeyim. Evet. Bizim halkımızda şöyle bir şey var. Bir şey yararlı deyince zaten oturup 5 kilo yeme gibi bir durumumuz var. Evet, onu engelliyoruz aslında. Benim en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi, hocam meyve sağlıklıdır, biz vitamin alacağız bunlardan deyip kiloyla yiyorlar. Sonra karaciğerde fruktoza bağlı Bu siroz sefer yaşıyorlar. evet, aynen. Yani karaciğer rahatsızlığı yaşıyorlar. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnflamasyonları azaltıcı etkisi olan vitaminler var. Bunlar bir defa bizim vücudumuzun içerisinde dışarıdaki işte biz nefes alırken orada birçok, yani sadece işte oksijen almıyoruz biz orada. Azotu var, oksijeni var, başka elementler var. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir sistem burası. Bizim vücudumuzun içerisi de aynı bu şekilde. Burada özellikle omega 3 ve 6 dengesi çok önemli. Anti-inflamatuar bir beslenme yapıyorsak en fazla omega 3 ve 6 oranı 1/4 olmak zorunda. Yani en fazla. Ya ben o 1/4'ü bile fazla buluyorum. Yani biz omega 3'ten ağırlıklı besleneceğiz ki vücudumuzdaki iltihap azalsın. Balık yiyebilirlerdi sadece Evet. ama yumurtayı yemiyorlar mesela. Yumurta yiyebilirler. Süt ürünleri var ama yumurta Süt ürünleri ürünü yok. değil. Evet, tamam. Evet. Yumurtayı Evet. yiyebiliyorlar. Yiyebilirler. Yumurta başlı başına dünyada hiç Protein. muadili olmayan bir besin değeridir. Hiçbir tamam. şekilde de muadili yoktur, İyi, yiyebilirler. ben ortaya atıp güzel bir sonuç aldık sonunda. Evet, bunun dışında işte avokado da aynı şekilde omega 3 kaynağıdır. Ama biz bunları yiyerek de bunu sağlayamayız. Ne yapacağız? Omega 3 dışarıdan alacağız. Evet. Özellikle böyle hastalıklarımız var ise. Aynı zamanda bu bizim toplumda şu an çok fazla herkes anksiyete durumunda. Evet. Bu tarz mesela sisli beyin sendromu ya da anksiyetik durumlarda da çok büyük etkisi vardır. B12, omega 3, D vitamini bunlar vitamini. kesinlikle çok etkili. Bunların hepsi anti-inflamatuardır. O vücudumuzdan zararlı tarafları çıkartabilecek bir şey olarak vitamin Evet. söylüyorsunuz. Evet, evet. Peki hocam ne kadar süre yapılmalı? Yani ne kadar süre kişi sizinle görüşmeli? Ya da sizin verdiğiniz o kombin bir uygulamaya ne kadar süre katılmalı? Ben şimdi ya bütün topluma zaten yetişme gibi bir ihtimalim yok ama Evet. toplum sağlığını çok önemsiyorum ve ne kadar fazla bunları yayabilirsem o kadar doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanların tabii ki ben her zaman söylüyorum, geleneksel tıbba kesinlikle karşı değilim. Çünkü bir insan kendini değiştiremiyorsa orada daha uzun yaşayabilmek için hastaneye gidip, hekimlere gidip hem bunun teşhisi konulmalı hem de orada müdahale edilmesi gerekiyor. Bu okey. Ama her zaman şunu söylüyorum, kendi yaşam tarzınızı değiştirirseniz, kendinizi disipline edebilirseniz, dönüşebilirseniz, hayata bakış açınızı değiştirirseniz tüm hastalıklardan kurtulursunuz. Yaşa bakmaksızın yani.
hemen şöyle kabataslak bağlayayım. Daha önce de söylemiştim. 3 ayda insanlar etkisini görebilir, görmeye başlayabilir. 6 ayda çok ciddi ilerleme sağlanır. Bir senede gerçekten çok ileri bir kanser için konuşmuyorum ama otoimmün hastalıklar için özellikle konuşuyorum. Nodüllerde mesela tiroidde nodül var. Bunlarda küçülme görülür. Düzenli yapılırsa. Hastalıkların iyileşmesini çok iyi hissederler. Yani 3 ayda hissetmeye başlarlar, 6 ayda ciddi ilerleme sağlanır, bir senede çok ciddi ilerleme sağlanır. Yani aslında bahsettiğim süre çok uzun bir süre değil yani. Sağlıklı bir beslenmeyi öğretiyorsunuz aslında hocam burada. Elimizden geldiğince Evet, yani şöyle, biz aslında sağlıklı beslenerek tüm hayatımızı dengeye sokabiliriz. Aynı vücudumuzdaki organlar gibi. Kesinlikle öyle. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Her zaman en önemli nokta, bütün hastalıklarımız düşüncelerden kaynaklanır. İlk önce bu düşünceleri kontrol etmeyi de öğreneceğiz. Çünkü ben çoğu zaman şunu görüyorum. Yani ağrılardan kıvranıyor danışanım. Ama ondan sonra benim önüne ben onun hayatını sunduğumda, tekrar sağlıklı olmasını sunduğumda, hocam bunu ben nasıl yapacağım diyor. Buraya netice itibariyle bu hastalıktan kurtulmak için geliyorsun. Evet, çözümünü ben size sunuyorum diyorsunuz. Ama bunu sen kabul etmiyorsun. Evet. Yani doğal olarak biz önce bu kafayı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Netice itibariyle her şey bir bağımlılıktır. Yemek yemek, tütün kullanımı, alkol kullanımı, bunların hepsi bir bağımlılıktır. Bunlardan önce ne olduğunu farkına varacağız ve biz kendi sağlığımızın her şeyden önemli olduğunu bileceğiz. Kesinlikle hocam. Gerçekten çok iyiydi. Çok güzel konuştunuz yine. En önemlisi farkındalığımızı arttırmak. Evet. Bugün yine çok güzel konularla görüştük hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Tekrar bekliyoruz bu güzel konularla, olur mu? İnşallah. Bugün bizlerle beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz beraberdi ve bize birçok tekrar değerli bilgilerini paylaştı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.